Hepinize merhabalar. Tüy Diken Hikayelerinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün her hafta olduğu gibi sizlere korku dolu hikayeler anlatacağız. En azından deneyeceğiz. Ama bu hafta içimde iyi bir his var. Neden bilmiyorum. Sanki hepimiz korkunç hikayeler anlatabilecekmişiz gibi geliyor. Yani en korkutucu bölüm bu olabilir. Değil mi? Evet. Garip bir şey var. Böyle sanki bir şey Ya bir şey eksik gibi yani. mi Ya da desem, yani- fazla mı desem. Değil mi? Değil mi? Veya her şey olması gerektiği gibi. Değil mi? Aynen. Aslında öyle. Ben dedim sana kamera arkasına koyarım. Yastık kulesi. Neyse, fazla uzatmadan hikayemize geçelim. Her hafta olduğu gibi ilk hikayeyi yine ben anlatacağım. Bir de ikinci kısmımızın son hikayesini ben anlatacağım. Sağ baştan, sol baştan bir yerden devam edeceğiz işimize. O halde ilk hikayemize geçebiliriz. Şimdi tahmin edin bu hikaye nerede geçiyor? Japonya! Aynen öyle. Bu orada duyduğum bir hikaye. Bir tane taksici anlatıyor orijinalinde. Abi eleman bir gün böyle şey olabiliyor Japonya'da, şehirler arası taksi falan tutan insanlar olabiliyor. Yani çok yakın olduğu için bazı şehirler birbirine. Hatta özellikle Osaka'dan Kobe'ye gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam adam. Bir tane müşterisini alıyor, götürüyor Kobe'ye, bırakıyor. Geri dönüşte böyle çok hani zaten müşteri yok diye daha kısa süren ama böyle çok dağlık mağlık olan bir yol var. Oradan gitmeye karar veriyor. Abi yolda giderken böyle hava diyor çok karanlıktı. Böyle hani sadece farın diyor ışığı var yolda. O kadar ıssız bir yerdeyim. Gidiyorum diyor. Böyle ileride diyor bir tane senin böyle eski hikayelere atıf yapacak olursak böyle beyaz kıyafetli, siyah saçlı yine textbook böyle. Normal bir kadın. Ha, kadın var bir tane. Adamın ilk düşüncesi hani bilmiyorum neden şu oluyor ya hani bu saatte burada böyle bir kadın neden dursun yani? Ne alaka? Ha, bir şeyler ters. Ama diyor yıllarca ben duydum, hani dinledim hayalet hikayeleri falan. Ben diyor yaşayacağım. Manyağım çünkü. Ben diyor bu kadını alacağım arabaya, gideceği enerjisine götüreceğim. Muhtemelen giderken bir yerde kaybolacak, benim de anlatacak bir hikayem olur diyor adam böyle. O sakalı olduğu için espri anlayışı çok garip. Neyse abi, duruyor böyle, nereye gidecektiniz buyurun diyor. Kadın öyle bir yer söylüyor ki dağın falan içinde böyle tarif ediyor. Ya diyor. Şimdi. Gerçekten böyle anlatıyor adam bu arada. Hani yani dalga geçmek için böyle anlatmıyorum. Gerçekten böyle anlatılıyor. Ya diyor bu saatte. Dağın ortası yani hani. Manyak mı? Kim gidecek? Belli diyor bunun ne olduğu. Alıyor abi. Tamam diyor bakalım ne zaman gidecek, bakalım ne zaman gidecek. Fazla heyecanlı abi nedense böyle. Bir an dikizden bakıyor. Gitti mi? Hala burada. Okey tamam. Gidiyor biraz daha. Gitti mi? Yok hala burada. İyi bakalım tamam. Bir süre sonra diyor GPS'te diyor artık hani bahsettiği yer görünmemeye başladı. Yok. Bir yerden sonra hayır. Yol yok diyor yani hani böyle dağın içine girdik, ormanın içine daldık diyor. Gidiyoruz diyor yani. Tarif ediyor. Şuradan sağa, buradan sola falan. Oğlum silinmeyecek mi? Ben hani bir sıkıntıya geleceğim. Bunlar acaba hani şey falan mı diye düşünüyorum. Otomatik olarak böyle bir çete falan mı acaba? Hani beni oyuna mı getiriyorlar diye düşünüyor ama. Mafya. Ha, bir yandan da şimdi yani hani ulan hakikaten müşteriyse ne yapacağız? O hani Ha. Japonluk o işime sadık Görev. olayım, Evet. görev aşkı. Neyse diyor, devam ettim yoluma. Silindi mi? Hala orada. İyi bakalım. Biraz daha gidiyorlar abi. Kadın burası diyor. İyi bakalım diyor. Bu adam böyle korka böyle çok bakmıyor filan bile hani şeye. Böyle hani direkt bazı çakazına gidecek. Şu kadar tutacaktı. Arkasını dönüyor, kadın yok. İstediği oldu. Hah diyor, tamam. Ben diyor bunu bekliyordum zaten. Tamam diyor, iyi bir tane hikaye olamadı diyor lan. Hani ben yine bir çıkayım bakayım. Tamam abi. Çıkıyor arabadan böyle. O sırada beni bulduğun için teşekkür ederim diye bir ses dönüyor. Arkasını dönüyor. Kadın ağaçta kendini asmış, çürümüş ceset olarak duruyor. Aynı kıyafetle böyle. Tam zamanında. Böyle zamanlama mı bu? dur. Ah. Velhasılı kelam neymiş? Taksiciyseniz aldığınız müşteriye dikkat edeceksiniz abi. Zorlama böyle hikaye anlatacağım diye. Aynen abi yani. Adamda hani... iyi cesaret Hayır. varmış. Hayır. ya. Abi yapamam öyle bir şey ben. Ya Abi. aslında- Hayalet ben bunu alayım taksiye. Bundan sonra bakalım çıkarsa bir şeyler abi. Ya aslında bana biraz şey gibi de geliyor. Adam yaptığı çok başarılı bir şey aslında. Yani hani çok rahat anlatıyor hikayeyi. Sonunda bir koyuyor böyle punchline'ı. Abi diye kalıyorsun yani. Ama rahatsız bir hikaye gerçekten. Yazı tura attık. Siz görmediniz. Sağdan başlayacağız. Şimdi Japonya'da
Kagoshima'da. Evet. Tabii ki. Japonya'da Kagoshima'da aynı yurtta kaldık zaten. Yurtlumuz 3 tane farklı bina var. İşte farklı oda çeşitleri vesaireler falan var. Ben 2. binada kalıyordum. Yani işte en ucuz, biraz daha pahalı, en pahalı diye 3 ayrılıyordu böyle. 2. bina en ucuzu. İkinci İlk bina bina en ucuzu. 500 yen daha fazlaydı. Daha geniş odalar var diye. Her ne kadar bizim odalarımızda özel tuvaletlerimiz olsa bile. Her neyse. Bir arkadaşımız da 1. binada kalıyor ve 4. katta kalıyor. Şimdi Japon kültüründe 4 sayısı 13 sayısı gibi uğursuz kabul ediliyor. Çünkü ses benzerliğinden shi ölüm de demek anlamına geldiği için 4 uğursuz rakamımız. Bunlara hep kanji koydum. Ondan sonra bir gün arkadaşım 4. katta kalıyor. Bir gün işte böyle gece bir yerde oturuyorduk böyle bahçede. Yine Pokemon Go oynuyorduk evet. Parkta Oynama, oturuyoruz. oynama. Ne zaman oynasam başına bir şey geliyor. Hep rahip kızının suçu. Her şey onunla başladı. Parkta oturuyoruz böyle kalabalık bir yer var. 3 tane de Pokestop var orada. Oturduk orada böyle sallıyoruz sadece top sallıyoruz. Böyle bir dedi ya dedi bizim dedi 4. kattan dedi sürekli ses geliyor dedi tamam mı? Ben de daha önceden diye duymuştum. O 1. katın 4. ama 1. binanın 4. katında biri daha önce intihar etmiş. Ama detayını bilmiyorum. Bunu biliyorum sadece. Ondan sonra dedim böyle bir şey. Ondan sonra öyle mi falan dedi. Her neyse ertesi gün geldi bana diyor. Ekin diyor senin de söylediğin şeyi ben sordum bizim yurt sorumlusuna. Ondan sonra anlattı bana dedi. Birkaç sene önce böyle 2015'te oradaydım ben. 2013-2014 yıllarında herhalde. Yok sen yoktun. Ben 2014-2015 oradaydım. Tamam işte 2013 o zaman senin olmadığın sene. Ondan sonra 1. binada 4. katta bir kız sevgilisinden ayrıldı diye Çinli bir kız. Sevgilisinden ayrıldı diye intihar etmiş. Ve arkadaşım 403 numaralı odada kalıyor. Kız da 404'te intihar etmiş. Daha da her şey fucked up'laştığı nokta zaten orası. Ve 404 numaralı oda boş. Kimse kalmıyor orada. Onun da sebebi şu, kız intihar ettikten sonra haliyle odayı boşaltmışlar, temizlemişler vesaire falan filan. Başka bir değişim öğrencisi gelmiş. Ondan sonra odada kalırken geceleri böyle bir rahatsızlıkla uyanıyor. Ondan sonra soğuk bir yerlerden böyle soğuk geliyor. Yaz ortası klima çalışmıyor. Ondan sonra ve bir noktada böyle kendi kendine açılan kapanan telefonlar, bilgisayarlar mı dersin? Ondan sonra kendi kendine açılan dolap kapakları mı dersin? Ondan sonra sifon kendi kendine çekiliyormuş falan böyle odada bir şeyler var yani. Ve kız çok rahatsız olmuş, okulu bırakmış, Çin'e geri dönmüş. İkinci gelen kız da Çinli bu arada. Çin'e geri dönmüş ve o gün bugündür de oda boş. Ve arkadaşımın dediğine göre gece böyle saat 3-3.30 civarlarında sürekli odadan böyle dolap kapanma sesi geliyor. Oda bomboş, hiç eşya yok. Dolap kapanma sesi geliyor. Ondan sonra birinin sandalyeyi çekme sesi geliyor. Duvara tak 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 vuruyorlar falan filan. Başımızdan böyle bir hikaye geçti. O ne abi? Niye intihar ediyorsun yurt odasında ya? Yani o çok bir durum. Ona denecek bir şey yok yani de. Git hayaletin eve musallat olsun. Yurtta sürekli öğrenci değişiyor. Yazıktır bak eve Nereden? gitmiş okuyamamış. Yok mesele o değil. Kız okuyamamış. Çin'den gelip okuyamamış. Korkudan biraz döndü. Trajediye döndü böyle. Evet. Okuyamam. Kızın okumayan Ben bir flüt alamayacağım. Bu arada şimdi o yurt zaten biraz rahatsız bir yurt. Ben de aynı yurtta kaldım biliyor musun? Benim de onunla ilgili bir hikayem var. Çok kısa ondan ekstra hikaye anlatmak istedim şu an ama biraz daha sabredelim ikinci kısmın sonuna artık diye madem. Ben de bir sonraki haftaki yayınlanacak content anlatayım hadi madem. O halde bir sonraki hikaye için oradaki mikrofonu sana bırakıyoruz. Olsun yeter. Evet. Bu hikaye 2 kardeş hakkında. Lise çağındalar ama bir yatılı okulda kalıyorlar. Anneleri tek başına yaşıyor, çok fazla durumu yok. O yüzden yatılı okula veriyor. Hafta sonları evlerine dönüyorlar. Bir kız bir erkek kardeş. Bir gün tekrar yine toplanıp cumartesi günü evlerine gidiyorlar. Kimse yok evde. Mutfakta bir not buluyorlar. Anneleri
çok fazla stres altında olduğu için tatile çıkacağını söylüyor. Tamam diyorlar, biz yaşarız kendimiz. 2 hafta diyor, sıkıntı değil. Normal şey yapıyorlar, hayatlarına devam ediyorlar. İşte cumartesi günü bir akşam diyorlar, hani gezmeye çıkalım falan. Gezmeye çıkıyorlar, eve dönerken otobüse biniyorlar. Bir tane cüzdan buluyorlar. Cüzdanı açıyorlar, içinde $20 var. Erkek kardeş diyor, 10-10 paylaşalım diyor. Kız diyor yok, ben polis istasyonuna götüreceğim diyor. Polislere vereceğim diyor. İyi tamam neyse boş ver, $20 o kadar önemli değil zaten diyor. Eve dönüyorlar ama çocuğun içine şey yapıyor. Başka ne vardı ki acaba içinde diye. Kurcalayalım bir diyor. Açıyor cüzdanı, bakıyorlar işte klasik şey buluyorlar. Sürücü belgesi falan buluyorlar. Birkaç kredi kartı buluyorlar. Bir de bir tane katlanmış kağıt buluyorlar içinde. Açıyorlar, Latince bir metin yazıyor. Çocuk diyor, ben Latinceyi zaten bilmiyorum, okuyamam da diyor. Sen belki okursun diyor. Kız çünkü bir sene boyunca Latince eğitim görmüş. Evet. Önden söyledim. Kız alıyor, sesli bir şekilde okuyor. Diyor okudum ama anlamıyorum diyor. Çok ileri bir Latince bu diyor. Biz görmedik böyle bir şey diyor. Neyse diyor, katlayıp cüzdanı geri koyuyorlar. Akşam oluyor, yatacaklar. Çocuk geçiyor işte yatağına, uyumaya çalışıyor. O sırada bir koşma duyuyor. Ne oluyor diyor, çıkıyor bakıyor. Kardeşi gitmiş tuvalette kusuyor. Ölüyor. Aynen. Diyor iyi misin, ne oldu falan. Şey yapıyor, el hareketi yapıyor. Sen git diyor. İyi tamam diyor. Çocuk yatıyor. Kalkıyorlar sabah. Diyor kız biraz kötü, halsiz yani. Hastalanmış belli. Diyor ben iyi değilim. Artık sen bugün akşam dönerken yurda dersin böyle böyle. Hasta evde duruyor, gelemedi. İyi tamam peki diyor. Çocuk eşyalarını topluyor akşam. Pazar akşamı tekrar okuluna yani yurduna dönüyor. İşte hafta boyunca sürekli kardeşine mesaj atıyor. İşte iyi misin, ne oldu falan filan. Geliyor musun, gelmiyor musun? Yok, hiçbir şekilde cevap gelmiyor. Hiç cevap vermiyor kız. Tekrar cumartesi günü eşyalarını toplayıp gidiyor çocuk eve. Eve giriyor. İğrenç bir koku var evde. Yani hiç hoş değil. Bir an çok kötü hissediyor. Ne oldu? Şey mi oldu, bir sıkıntı mı oldu diye arıyor. Kız tuvaletten çıkıyor o sırada. Bu koku ne diyor işte hemen tabii doğal olarak. İğrenç kokunca. Diyor yan taraftaki komşuların köpeği öldü. Onlar da şehir dışındalar. Bir araba çarpmış köpeklerine. Tekrar hani ölmeden şey yapmış. Ev bahçesine geri girmeyi becermiş. Orada ölmüş diyor. Çocuk diyor peki niye gömmemişler? Niye yani cesedi orada duruyor? Diyor dış kapıları kapalı. Kimse içeri giremiyor. Çocuk diyor köpek nasıl girdi o zaman diyor. Madem kapalı kapı, köpek nasıl girdi diyor. Bilmiyorum ben kız diyor. Yani. Öyle şimdi köpek orada diyor. Neyse diyor pencereleri vesaireleri kapatalım, kokmasın. Neyse işte kapatıyorlar pencereleri vesaire. Çocuk o gün yine de kokmaya devam ediyor iğrenç bir şekilde. Neyse bir şekilde uyuyor. Kalkıyor işte tekrar sabah olunca. Kız hala çok kötü diyor. Hani bir haftadır kötüsün, hala mı kötüsün? Evet diyor ben hala iyileşemedim. Artık diyor ben evde çalışırım. Sen yine hocalara söylersin diyor. İyi peki diyor çocuk. Eşyalarını topluyor tekrar gidiyor. Çok affedersin çocuk Evet büyük ihtimalle öyle. Bir haftada kardeşi ölüyor. İşte aynen. Olur. Anne yok 3 haftadır bir şey mi oldu bir telefon edek? Yok. Kardeşim evden garip kokular geliyor. Kardeşim çok saçma bir yalan söyledi. Okula gideyim. Abi, Bari neyse. doktora Hikaye bu ya. Hayır değil mi? Hayır. Evet. Doktora götür bir haftadır ulaşamıyorsun telefon et polis gelsin eve falan filan baksın. Neyse pardon çok böldüm devam Evet. et. Neyse işte çocuk gidiyor tekrar. Bir pazartesi günü bir anda şey oluyor. Telefonu çalıyor. Sabah derse gitmeden önce. Açıyor annesi. Hemen diyor çabuk eve gel. Zaten senin şeyi aradım, okulu aradım diyor. Sıkıntı yok çıkıp gelebilirsin hemen eve gel diyor. Kapatıyor. Çocuk telaşlanıyor. Ne oluyor lan diyor. Bir anda annem daha eve gelmiş. Merhaba söylüyor. Bir şey yok hemen eve gel diyor. Eşyalarını topluyor. Çocuk yardırıyor eve. Eve gittiğinde böyle bir sürü araba dizilmiş evin önünde. İşte polis arabaları falan var. Bir tane ambulans var. İçeri giriyor. Ne oldu diyor. Diyor kardeşin ölmüş. Çocuk bir şey yapıyor. Diyor ben onu yalnız bıraktığım için öldü diyor. Keşke yanında olsaydın falan diye düşünürken bir anda bir Çok oldu çok öyleli çok oldu. dışarıdan bir havlama sesi geliyor. Çocuk kafayı bir çeviriyor. Yan komşunun köpeği hayatta havlıyor. Zaten kimse de gitmemiş. Komşular da yerinde duruyor. Annesi dönüyor. Diyor kardeşin günlerdir ölü. Ne çok uzadı ben. Beklendik yok Yani beklendik. şöyle hani
Kardeşe o kadar sinirlendim ki korkmayı unuttum yine böyle. Yok yok bekle. Ben senin hikayende hep unutuyorum korkmayı. Bunu bir araştır neden. Evet. Ya yok hayır şunlar abi çok sinir bozucu ya. Hani sinirim bozan çok fazla nokta var. Bir, anne tamam tatile çıktın. Ulan ara sor çocuğunu değil mi yani? Hakikaten ya. Bu kadar mı sorumsuzsun? Hangi ülke Evet. olursa olsun. Yurt dışında aile ilişkileri daha farklı. Değil kardeşim. İnsan oğlunu arar, kızını arar. Abi bir tamam mı? hafta annemi aramıyorum trip atıyor. Aynen abi Aynen yani. direkt yani trip atıyor. Ben arıyorum her gün annemi. Hayır onu da geçtim. Ebe gerizekalı. Çok Bir sinirlendim. hafta ya. Çok sinirlendim. Çık git okula polisi ara değil. Kardeşime ulaşamıyorum.